Her insan hayat yolunda beklenmedik ve üzücü olaylarla karşılaşabilir. Bu olaylara krizler diyoruz. Bu videoda sana kriz anlarında nasıl soğukkanlı ve sakin kalabilirsin bundan bahsetmek istiyorum. Merhaba, ben klinik psikolog Beyhan Budak. Yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğüm meslek hayatımda bugüne kadar 15.000 civarında psikoterapi seansı gerçekleştirdim ve hala çalışmaya devam ediyorum. Bana gelen danışanlarımın bir kısmı kriz anında sakin kalma becerisini hayatına yerleştirmek isteyen insanlardı. Çok sevdiğim bir kitap olan İnsanın Anlam Arayışı'nın yazarı, psikiyatrist Viktor Frankl şöyle bir sözü var. Diyor ki, uyaranlar ve tepkiler arasında bir boşluk vardır. O boşlukta cevabımızı seçme gücümüz vardır ve cevabımızda büyümemiz ve özgürlüğümüz yatar. Şimdi hayatımızın içerisinde kriz anlarında genelde kontrolümüzü kaybetme eğiliminde olabiliriz ve bundan dolayı mantığımız bir kenara gider, kendimiz için doğru olan şeyi seçemeyebiliriz, doğru davranamayabiliriz. Peki böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? İlk etapta yapmamız gereken şey şu. Kriz anında beklenmedik bir olayla karşılaştığımız için bedenimizdeki, zihnimizdeki alarmlar çalmaya başlar. Bu alarmlar çalmaya başladığı zaman avuç içlerimiz terler, göz bebeklerimiz büyür, kan dolaşımımız hızlanır, kalp atım hızımız artar. Böyle bir durumda insan savaş tepkisine, savaşa hazırlanmaya başlar. Ama gerçekte kriz anlarının birçoğunda biz bir savaşla karşı karşıya değilizdir. Böyle zamanlarda stres seviyesi, kaygı seviyesi çok arttığı için problem çözme becerimiz azalır. Bizim ilk etapta yapmamız gereken bu bedensel belirtileri regüle etmek, normal bir seviyeye indirmek. Bunun için zihnimiz o an sadece karşılaştığımız kriz olayına odaklanır. Bizim yapmamız gereken şey zihnimizi geçici bir süre oradan uzaklaştırıp birazcık daha sakinleştirmek. Bunun için yapacağın ilk şey o anda ayaktaysan, koşturuyorsan bir yere oturup sakinleşmek için bir yere oturman gerekiyor. Sonrasında hiçbir şey yapmadan sadece eline bile bakabilirsin, parmağına bile bakabilirsin. Burada yapmamız gereken şey, amacı şu aslında, zihnimizi o kriz anında alarmı aktive eden olaydan uzaklaştırıp sadece ana, şu ana, şimdiye odaklanmak. Bunu yaptıktan sonra benim danışanlarıma önerdiğim bir yöntem daha var o ana gelebilmek için. Etrafımdaki eşyaları bir şekilde renkleriyle, boyutlarıyla beraber saymak ya da bir kitaplığa bakıp oradaki kitapları ismiyle beraber okuyabilmek ya da renkleriyle beraber kırmızı kitap, yeşil kitap gibi. Bunun amacı şu. Ne yapmış olduk? Zihnimizin alarm halini birazcık bir şekilde kapatabilirsek olaylara sonrasında daha mantıklı bakabilmemiz için zihnimizi gezinen geçmişten, gelecekten çekiyoruz, şu ana çağırmış oluyoruz. Bu arada yapman gereken bir diğer şey de nefesine bakmak. Böyle zamanlarda, kriz anlarında biraz korku da hissederiz. Korktuğumuz zaman daha böyle kısa ve yüzeysel nefesler alırız. Bu bizim daha kötü ve kaygılı hissetmemize sebep olabilir. Oturduk, bir şekilde parmağımıza, herhangi bir nesneye odaklandık. Etrafımızdaki eşyaları renkleriyle, özellikleriyle saydık ve sonrasında derin bir nefes alıyoruz ve sonrasında uzun bir şekilde o nefesi dışarı veriyoruz. Yavaş yavaş nefesimizi düzenlediğimiz zaman o alarmın yavaş yavaş sesinin azaldığını fark edeceksin. Derin nefes alıp uzun bir şekilde bunu vererek. Bedensel belirtileri birazcık hafiflettikten sonra bir şekilde zihnimize dönmemiz gerekiyor. Zihnimize döndüğümüz zaman zihnimiz şöyle bir çaba içinde olacak. Bir krizle karşılaştığımız zaman hemen cevap vermek ister. Hemen bir şekilde müdahale etmek ister ama en başta vereceğimiz o acele kararlar genelde doğru kararlar olmaz. Eğer ortada hayati bir tehlike söz konusu değilse karşılaştığımız krizde vereceğimiz kararı birazcık ertelemek lazım. Bu bir saatte olabilir, bir günde olabilir, bir haftada olabilir. Ne kadar kendimizi yavaşlatabilirsek, bir şekilde vereceğimiz ani tepkiyi erteleyebilirsek sonrasında doğru karar vermemiz o kadar mümkün olacaktır.
İnsan beklenmedik bir olayla karşılaştığı zaman birçok duygu aktive olur. Korku, kaygı, öfke, hayal kırıklığı, tiksinti, birçok şey ortaya çıkabilir. Ve biz o anda içeriden fışkıran duyguları o ne diyor, bu ne diyor diye gezinmeye başladığımız zaman tam olarak ne yaşadığımızın farkına varmayız. Bundan dolayı zaten biraz önce istediğim şey yavaşlamak bu noktada mantıklı. Yavaşlamadığımız zaman tam olarak ne yaşadığımızı bilmeden tepki veririz ve bunlar genelde öfke, korku, yani bir şekilde ya saldırı olur ya da kaçma olur. Bu ilkel tepkileri vermeyip biraz yavaşlattıktan sonra kendimize şunu sormamız gerekiyor. Şu anda ben ne yaşadım? Durum nedir? Duygularım farklı şeyler söylüyor olsa bile yaşadığım şeyi böyle bir enine boyuna tanımam için değerlendirmem lazım. Ve şunu da net olarak söylemek isterim sana. Böyle zamanlarda bazen kafanda düşünmek daha zor olabilir. Yazılı düşünme yöntemini kullanabilirsin. Ben şu anda ne yaşadım? Ne oldu? Ne olabilir? Gibi bir kağıda bir özet çıkarttığımız zaman hem yavaşlamış oluyoruz hem de sonrasında karşılaştığımız probleme daha etraflıca bakma şansını elde etmiş oluyoruz. Kriz anlarında bizim başımızı en çok belaya sokan şeyler kontrolsüz duygular. Ama kontrolsüz duyguların da daha kötü bir durumu var. Eğer ben yaşadığım duyguyu kabullenmezsem, yok bir şey ya, hiçbir şey yok, sorun yok dersem bu işleri daha kötü bir hale getirebilir. Kaygılı olmak, korkmuş olmak, bir şekilde hayal kırıklığına uğramış olmak kesinlikle insani bir durumdur. Senin zayıf olduğunu göstermez, güçsüz olduğunu göstermez. Ben şey gibi düşün, basınçlı olan bir şeyi bastırdığım zaman onun sonrasında patlama ihtimali daha fazladır. Ama ben evet şu an başıma bir olay geldi, sıkıntılı bir durumdayım, kaygılıyım, korkuyorum ya da öfkeliyim diye en azından dile getirdiğim zaman o duyguları kenara almam ve sonrasında mantıklı olmam daha kolay olacaktır. Herhangi bir kriz anında insanı çok daha fazla kaygılandıran bir düşünce kalıbı vardır. O da şu: ya şöyle olursa ya böyle olursa. Böyle bir döngüye girdiğimiz zaman zihnimiz her zaman en kötüsünü hayal etme eğiliminde olur. Ve enteresan bir olaydır. Zihnimiz bir şeyin kötüsünü hayal ettiği zaman neredeyse onu yaşamış kadar tekrar kaygılanmaya başlar. Bu bir döngü içerisinde kartopu gibi büyümeye devam eder. Baktın zihnin elinden gidiyor geleceğe doğru. Ya şöyle olursa ya böyle olursa. Hemen zihnimizi geri çekmek için birkaç soru sormamız gerekiyor. İlk soru şu: bu düşündüğüm şeyin olması gerçekten muhtemel mi? Daha önce başıma böyle olaylar geldi mi? Bir şekilde en kötü ihtimal nedir? Ve ben bunu halledebilir miyim? Bu soruları sorduğum zaman zihnimi gelecekteki gerçekleşmesi mümkün olmayan hayali senaryolardan geri çekip daha organize ve mantıklı alana çekmeyi başarmış olacağım. İnsan zihninin yapısı gereği bir olayla, kötü bir olayla ilk karşılaştığımız anda genelde kötü şeyler aklımıza gelir ve o olayın etkisi hiç geçmeyecekmiş gibi hissederiz. Ben böyle durumlarda yürüyüş yapıyorum. İlk başta başıma bir olay geldi ve o anda kötü hissediyorum. Zihnim hep olumsuzlukları görme eğilimindeyken artık bunu öğrendim. Bu zihnimin ilk başta verdiği olağan tepki. O yaşadığım olaya farklı bir çerçeveden bakıp daha farklı değerlendirmem için yaptığım yarım saatlik bir yürüyüş bile bana farklı bakış açıları, farklı pencereler açıyor. Sen de böyle bir olay neticesinde kararını vermeden önce, yani nasıl davranacağına, hangi adımlarını atacağına karar vermeden önce sakinleştirip seni rahatlatacak bir yürüyüş yapabilirsin. Bu her zaman iyi gelen yöntemlerden bir tanesidir. Karşılaştığımız her kriz anlık olmayabilir. Bazıları daha uzun sürebilir. Böyle zamanlarda vücudumuz ve zihnimiz hep alarm halinde kalınca bedenimizin ihtiyaçlarının farkına varmayabiliriz. Uyku, beslenme, hareket etme ihtiyacı gibi şeyleri ihmal ettiğimiz zaman bu da sonrasında bizim daha az iyi hissetmemize sebep olacaktır. Yani az uyursan, normal düzenini bozarsan, kendini beslenmeden mahrum bırakırsan, iştahın kapanırsa bir şekilde sonra doğru karar verme noktasındaki gücünü kaybedersin. Uyku psikolojik sağlığımızla ciddi anlamda alakalı bir değişkendir. Uykunu, iştahını asla ihmal etmemelisin. Belki şunu diyeceksin: canım istemiyor, İşte yatağa uyumak istemiyorum, uykum gelmiyor. Ne olursa olsun bunları canımız istemese de yapmamız, düzeltmemiz gerekebilir. Ve
En son olarak sana şunu söylemek istiyorum. Etrafımızdaki güvendiğimiz insanlar varsa, o insanlara bu konuda bir fikir danışmak, onların bakış açısını bir şekilde öğrenmek, yaşadığımız o kriz olayına bambaşka bir gözle bakmamızı sağlayabilir. İnsan böyle zamanlarda başına gelen olayı sadece kendisinin yaşadığını düşünür. Ama çoğu zaman bizim başımıza gelen derdin, sıkıntının başka bir versiyonu başka insanların başına da gelmiştir. Biz bazen o yaşadığımız duygusallıkla, o alarm haliyle beraber görüş açımızın daraldığının farkına varamayabiliriz. Ben her zaman kendi başıma canımı sıkan, üzen bir olay geldiği zaman etrafımda güvendiğim, benden daha fazla tecrübesi olan insanlara danışırım. Bu danışma onların söylediğini yapacağım anlamına gelmez. Sadece o insanlara anlatıyor olmak bile bazen ciddi anlamda bir rahatlama sağlayacaktır ve sonrasında doğru adımlar, doğru kararlar vermek konusunda bana bir cesaret verecektir. Peki kriz anlarında sen neler yaşadın? Nasıl yöntemler kullanıyorsun sakin kalmak için ya da sakin kalabiliyor musun? Bu konudaki deneyimlerini ve önerilerini yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsin. Buna benzer başka konulardaki onlarca videoyu izleyebilmek için YouTube kanalına abone olabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.